Travel With Me kanalına hoş geldiniz. Bu soğuk havalarda hepimiz bir an önce sıcaklar gelse de tatile gitsek diye düşünüyoruzdur. Ama belki de aranızda hayır ben üşümüyorum diyenleriniz de vardır. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Bu yıl mevsimler bayağı garip geçmekte. Bazı günler yazı yaşarken bir diğer gün kışı yaşamaktayız. Eğer siz de birçok insan gibi sıcak havalar gelir gelmez tatil yapmayı düşünüyorsanız ve aklınızdan İzmir geçiyorsa, bugün sizlere İzmir'in güzide turistik beldesi Çeşme'yi göstermek için buradayım. Hayır, senden bahsetmiyorum. Karşınızda muhteşem güzellikleriyle Çeşme. Hadi Çeşme'ye genel bir bakış atalım. Deniz, güneş, tarihi yapılar ve eğlenceli aktiviteleriyle turizm cenneti olarak kabul edilir. Şimdi sizlerle birlikte Çeşme'de gidebileceğiniz birkaç yerden bahsedeceğim ve hemen yakınındaki Ildır köyüne de uğrayacağız. Öncelikli olarak duraklarımız Çeşme Kalesi, Ilıca Plajı, Alaçatı, Ildır Köyü, Pırlanta Plajı gibi görülmeye değer yerler olacak ve birlikte ziyaret edeceğiz. Peki siz Çeşme'nin ne kadar güzel olduğunu keşfetmeye hazır mısınız? Hadi birlikte bir yolculuğa başlayalım o zaman. Öncelikle Çeşme'nin tarihine bir bakalım. Çeşme, İzmir'in açık deniz kıyısında yer alan turistik bir belde. Evet, şaşıracaksınız ama tarihi M.Ö. 6. yüzyıla kadar gitmektedir ve antik çağlarda Saysus olarak bilinmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Çeşme'nin limanı önem kazanmış ve bu nedenle önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. 19. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte İzmir ve Çeşme turizm alanı olarak gelişmeye başlamıştır ve günümüzde de turizm sektörünün en önemli parçası olarak hizmet vermektedir. Hadi şimdi sizinle birlikte öncelikli olarak Çeşme Kalesi'ne ufak bir seyahat yapalım. Çeşme Kalesi, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan tarihi bir kalenin kalıntılarıdır. Kale, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş ve bugün turistik bir yer olarak ziyaret edilmektedir. Çeşme Kalesi, kıyı şeridinde bulunan deniz kıyısındaki harika manzarası ile ünlüdür ve güzel havalarda gün batımını izleme fırsatı sunar. Bu kale 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş ve o dönemde deniz ticaretini koruyucu bir görev görmüştür. Günümüzde kale, ziyaretçiler tarafından çok beğenilir ve kalede bulunan tarihi eserler turistlerin dikkatini çeker. İsterseniz turistik rehberlerle birlikte turistik gezilere katılabilirsiniz. Haydi biraz da Çeşme Kalesi'nin iç kısımlarına gidelim. Orada bizleri ilk olarak tarihi eserler karşılayacak. Çeşme Kalesi'nin içinde yer alan müze, Osmanlı dönemine ait kalıntıları sergilemektedir. Sergilenen eserler arasında tarihi silahlar, eşyalar, çanak çömlekler, seramikler, Osmanlı dönemine ait fotoğraflar ve dokümanlar bulunmaktadır. Çeşme Kalesi Müzesi, Çeşme Kalesi'nin turistik potansiyelini arttırmakta ve turistlerin tarihi eserler ve Osmanlı dönemine ait kültürel mirasa ulaşmasına olanak tanımaktadır. Hadi şimdi Çeşme'nin bir diğer güzide yeri olan Ilıca Plajı'nı ziyaret edelim. Burası turistlerin sıcak havalarda güneşlenmek, deniz, kum ve serinletici suya sahip olma ihtiyaçlarını karşılamak için popüler bir yerdir. Plajın mükemmel gün batım manzarası, uzun kumlu plajı, su aktiviteleri ve kaliteli hizmet sunan tesisleri burayı ziyaret etmek için cazip hale getirir.
Ilıca plajında deniz ve su aktiviteleri yapmak için pek çok fırsat bulunur. Plajda su sporları, jet ski, banana boat, stand-up paddle gibi aktiviteler sunan tesisler bulunabilir. Ayrıca plajın yakınındaki barlar ve restoranlar da turistlerin yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ilıca plajı, aynı zamanda yürüyüş ve bisiklet parkuru bulunan yeşil alanları piknik yapmak için idealdir. Burası aynı zamanda tarihi ve turistik yerlere yakın olduğu için gezmek isteyen turistler için de cazip bir yerdir. Ilıca'daki Roma Hamamı, Küçük Liman ve Boyalık Koyu gibi turistik yerlere kolayca ulaşılabilir. Sonuç olarak Ilıca plajı mükemmel hava koşulları, güzel manzaralar, kaliteli hizmet sunan tesisler, su aktiviteleri ve tarihi turistik yerlere yakın olması nedeniyle ziyaret etmek için güzel bir yerdir. Açıkçası size anlatırken keşke havalar sıcak olsa da gitsem dedim. Hadi şimdi sizinle sonraki durağımıza doğru yola çıkalım. Şimdiki durağımız Alaçatı. Alaçatı, tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanır ve Antik Roma döneminde Agrilia adıyla bilinmiştir. Eski Roma döneminde önemli bir liman ve ticaret merkezi olarak hizmet vermiştir. Bölgede Antik Roma mozaiği, antik tiyatro, akudakt ve çeşme gibi eski yapılar bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlı döneminde de önemli bir ticaret merkezi olarak hizmet vermiş ve Osmanlı hamamı, cami ve evler gibi yapıların izleri bugün hala görülebilmektedir. Alaçatı, tarihi dokusunun korunmasına özen gösterilen ve aynı zamanda kültürel bir mirasa sahip kareli yapılar, mimari açıdan önemli binalar, dar sokaklar, kafe ve restoranlar, butik ve sanat galerileri, lokal tasarım ürünleri satan dükkanlar turistlerin ziyaret ettiği yerlerdendir. Ayrıca yılın her mevsiminde düzenlenen festival ve etkinliklerde de turizm sektörüne katkı sağlamaktadır. Yerel yemeklerinde İzmir yöresel yemekleri, Ege bölgesinin yöresel yemekleri ve Türk mutfağının temel öğeleri bulunur. Örnek yemekler arasında mücver, çılbır, çiçer, kalye böreği, pastırma kebabı, kazandibi, tirit gibi yemekler bulunur. Bunların yanı sıra lokal tavernalarda meze tabakları, meyve püreleri, dondurma ve deniz ürünleri gibi yemekler de sunulabilir. Özetle, tarihi ve kültürel mirası koruyan turizm potansiyeli yüksek, güzel plajları, eski tarihi evleri, dar sokakları, restoranları, kafe ve dükkanları, festival ve etkinlikleri ile Alaçatı ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Hadi biraz da huzur arayanlar için Ildır köyüne inelim. Ildır köyü, Çeşme ilçesinde yer alan bir turistik beldedir. Ildır plajı da köy içinde bulunan ve birçok turistin uğrak yeri olan bir plajdır. Köy, güzel manzaraları ve sessiz huzurlu atmosferi ile tatilcilerin uzaklaşmak ve rahatlamak istedikleri yerlerden biridir. Ildır plajı, güzel kumlu ve berrak deniziyle ünlüdür. Plajın denizi, yüzme ve snorkeling için mükemmel bir ortam sunar. Ayrıca plajın etrafındaki ekolojik doğal güzellikler, manzaralı yürüyüş yolları,
güneşlenme alanları ve güzel restoranlar da turistler için çekici noktalardandır. Köyde yerel yemekler ve yerel pazarlar da bulunur. Yerel pazarlarda turistler Ege bölgesinin yerel ürünleri, meyveleri, balıkları ve el sanatları gibi ürünleri keşfedebilir. Köy içinde yapılabilecek diğer aktiviteler arasında piknik, dağ bisikleti, gezi ve yürüyüş gibi şeyler bulunur. Ildır köyünde konaklama seçenekleri de çeşitlidir ve konaklamak isteyenler için rahat, konforlu ve ekonomik seçenekler sunulur. Ildır köyü, tarihi eserler açısından da zengin bir yerdir. Antik Roma dönemiyle başlayan ve Bizans dönemi boyunca devam eden tarihi bir geçmişe sahiptir. Bu tarihi eserler arasında Bizans dönemi kiliseleri, Osmanlı hamamları ve türbeleri bulunabilir. Ayrıca Bizans dönemi surlarının kalıntıları ve antik yapıların kalıntıları da bulunabilir. Bu tarihi eserler Ildır köyünün tarihi ve kültürel değerlerini belgelemektedir ve turistler tarafından ziyaret edilmelidir. Sonuç olarak Ildır köyü ve Ildır plajı, turistlerin deniz, güneş, doğa ve tarih tutkularına hitap eden bir yerdir. Hadi şimdi sizinle birlikte, "Hayır kardeşim, ben daha ekonomik bir tatil istiyorum" diyenler için rotamızı Pırlanta plajına ayarlıyoruz. Pırlanta plajı, İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan güzel bir plajdır. Plajın adı, burada bulunan parlak beyaz kumlarından dolayı verilmiştir. Pırlanta plajı, çevresindeki yeşil ormanlar, mavinin tonlarıyla buluşan denizi, tertemiz havası ve ekonomik tatil şartlarıyla birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Plajın su kalitesi çok yüksektir ve turistler için güvenli bir plajdır. Bu plajda güneşlenmek, deniz kenarında yürüyüş yapmak, plaj voleybolu oynamak ve su sporları yapmak gibi birçok aktivite yapabilirsiniz. Plajın yakınında güzel restoranlar, kafeler ve hatta çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Ayrıca Pırlanta plajı, Ege Denizi'nin en güzel plajlarından biridir ve her yıl birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Plajın çevresindeki yeşil alanlar, güzel manzaralar, deniz ve güneş ile tam bir tatil keyfi sunulmaktadır. Ayrıca plajın yakınlarında Çeşme Kalesi, Ayayorgi Kilisesi ve Alaçatı gibi turistik yerleri de ziyaret edebilirsiniz. Böylece deniz keyfinin yanı sıra tarihi ve kültürel yerleri de göz atabilirsiniz. Eğer bir tatil yapmak istiyorsanız ve deniz, güneş ve güzel plajlar arıyorsanız Pırlanta plajı tam size göre bir yerdir. Evet, bugün sizlerle Çeşme'de tatil yapabileceğiniz, gezebileceğiniz ve konaklayabileceğiniz 5 güzide lokasyondan bahsettim. Umarım havalar ısınır ısınmaz iş yerinizden izin alabilir ve bu güzel yerleri kendiniz deneyimleyebilirsiniz. Bir sorunuz veya isteğiniz olursa yorumlarda belirtmeyi ve daha güzel yerler görmek için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.